Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün sizin için harika bir vücut losyonu yaptım. Hem cildinizi sıkılaştıracak, hem nemlendirecek, besleyecek çok güzel bir krem tarifi. Bunu banyodan sonra kullanacaksınız. Dilerseniz her gün de kullanabilirsiniz. 2 günde bir de kullanabilirsiniz. Canınız ne zaman isterse o zaman kullanabilirsiniz. Ama mutlaka haftada 2 defa kullanın. Çünkü çok güzel bir krem. Hem cildinizi nemlendirecek, besleyecek ve tabii ki sıkılaştıracak doğal, güzel bir krem tarifi. Şimdi hep beraber mutfağa gidip kremimizi nasıl yaptık görelim. Öncelikle sıcak suyumuzu hazırlayacağız. Kasemizin içine koyacağız ve onun üzerine de küçük bir kasemizi yerleştireceğiz. Çünkü kullanacağımız yağların hepsini eritmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle bir yemek kaşığı şia yağı kullanacağız. Çünkü şia yağı bizim cildimiz için çok çok önemli. Hem A, E, D vitaminleri açısından çok zengin hem de antioksidan kaynağıdır ve bu da tabii ki cildimiz için çok iyi. İçinde bulunan E ve A vitaminleri sayesinde hem yaşlanmayı geciktirir, hem kırışıklıkları azaltır, kolajen üretimini arttırır, güzel nemlendirir ve pürüzsüz bir cilde sahip olmamızı sağlar. Ve lanolin yağı kullanacağız. Lanolin yağı da aynı şekilde cildimizi besleyecek. Kırışıklıkları, çatlaklar için çok çok önemli. Eğer cildinizde hafif çatlaklarınız varsa onların giderilmesinde de yardımcı olacak. Ve kakao yağı kullanacağız. Tabii ki kakao yağı da aynı şekilde cildimiz için çok çok önemli bir yağ. Ve bunun üzerine Hindistan cevizi yağı ekleyeceğiz. Tabii ki Hindistan cevizi yağının faydalarını bilmeyeniniz yoktur. Aynı şekilde çok zengin, güzel bir yağ. Yani bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman cildimiz için harika bir nemlendirici losyon, krem elde etmiş oluyoruz. Ve tabii ki katkısız güzel bir nemlendirici olacak. Bir yemek kaşığı da susam yağı kullanacağız. Çünkü susam yağı cildimiz için bulunmaz bir nimet. Kuru ciltler için çok çok iyi, yumuşatıyor, besliyor ve dokusunu koruyor. Hem sıkılaştırıcı özelliği var, hem de içindeki antioksidanlar sayesinde de cildimizi temizler, toksinlerden arındırır ve besler. O yüzden susam yağını mutlaka bu karışımın içine kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Ve portakal yağı kullandık. Portakal yağı da cildimiz için çok çok güzel bir yağ. Hem hücrelerin yenilenmesini sağlayacak, kuru ciltler için çok çok iyi. Vücudunuzda herhangi bir kızarıklık varsa onları gideriyor. Kolajen arttırmada birebir harika bir yağ. Yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırıyor ve eğer cildiniz hasarlı ise onu onarıyor. Eğer kullanacağınız bir krem varsa veya maske varsa portakal yağını koyabilirsiniz. Sivilceli ciltler için çok çok güzel bir yağ. Kullandığınız maskelerin içine birkaç damla portakal yağı ekleyebilirsiniz. Cildinizi hem daha genç gösterir, hem daha iyi besler ve tabii ki cilt sorunlarınızı ortadan kaldırmada birebir çok güzel bir yağ. Bu da aklınızda olsun. Kremimizi iyice eriteceğiz. Sonrasında da aloe vera jeli ekleyeceğim. Eğer aloe veraya alerjiniz varsa koymayabilirsiniz. Ama alerjiniz yoksa lütfen koyun. Çünkü bu bütün karışımların hepsi cildiniz için çok çok faydalı, çok güzel yağlar. Yani pahalı kremlere para vermenize hiç gerek yok. Bunu yapın, size bir ay boyunca yetecek. Yani bu ölçüler size bir ay gider. Dilerseniz daha da fazla yapabilirsiniz veya istemiyorsanız da ölçüleri daha da azaltabilirsiniz eğer elinizde çok fazla malzemeniz yoksa. Bütün yağlar iyice birbiriyle özleşti, karıştı. Şimdi bunun içine aloe vera jelimizi ekleyelim ve sonrasında da iyice bunu el blenderinden geçirmemiz gerekiyor. Yani ne kadar çok karıştırırsanız kreminiz o kadar güzel ve pürüzsüz olur arkadaşlar. Dilerseniz elle de çırpabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eğer herhangi bir karıştırıcınız yoksa yani bunu sorun etmeyin. Sonuçta yağların hepsi sıvı.
Yani birbirine çok basit bir şekilde karışıyor ama iyice karıştırmanız gerekiyor. O yüzden ben el mikseri kullanacağım. O daha iyi karışmasını sağlıyor ve tabii ki pürüzsüz güzel bir krem elde etmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi kremimiz hazır. Aynı şekilde yaptığınız zaman hiçbir sorun olmaz. Pütür 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 olmaz. Böyle pürüzsüz güzel bir kıvam elde etmiş olursunuz. Dilerseniz kreminizi yaptıktan sonra bir 5-10 dakika buzdolabında tutabilirsiniz. Bu kreminizin biraz daha katılaşmasını sağlayacak. Dilerseniz de bu şekilde direkt olarak cildinize kullanabilirsiniz. Özellikle banyodan sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü cildinizi çok güzel besleyecek, nemlendirecek, pürüzsüz, yumuşacık yapacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, güzellikle, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.